Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda sizler için Selçuk Geçer'in son yayınından birkaç tane paragraf alıntılayalım. Selçuk Geçer ve doların ne kadar olacağından bahsetti. Ayrıca zamlardan da bahsetti. Bu haberi dikkatlice sonuna kadar dinlerseniz çok önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. Ayrıca kanala abone olup videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere sizler için bütün haberleri detaylıca işleyip kanalımızda paylaşıyoruz. Üzgünüm ama zam haberleriyle başlayacağız. Öncelikle en kritik konulardan birisi ilaca zam kapıda arkadaşlar. Çünkü %40 kur seviyesi ilaç firmalarını kurtarmıyor, bu sayıyı %70 çekecekler, böyle bir öngörü var. Yani ilaç firmaları kur sayısını 6.80 olarak baz alıyor. Bu da onların zarar etmesi demek. Dolayısıyla ilaç ithal edemez hale geldik. Zaten eczanelere gittiğiniz an görüyorsunuz. Genel itibariyle muadil ilaçlar sizlere öneriliyor. Orijinal ila yok. Dolayısıyla bu %40'dan 70'e çıkartılma durumuyla ilaç durumlarının, daha doğrusu kur oranının %75 zammı beraberinde getirecek. Ama diyorum, yani bir zam da ilaçtan gelecek. Emekli amcalara, teyzelere duyurulu. Çaya %43.7 zam geldi. Şekere %20 zam geldi. Çayda, şekerde zehir olacak bundan sonra. Kahve %21 zam geldi, alkole 12-20 arası zam geldi. Artık evde üretime devam. Benzine 1 lira, yumurtaya %10, mutfak tüpüne 10 lira ve konuta da son 2 yılda içerisinde herhalde %500 ile 1000 civarında bir zam geldi. Ama merak etmeyin, her şey kontrol altında. O arada dolar düşüyor arkadaşlar. Gel de inan. O arada işsizlik %11.4 olarak açıklandı. Yersen. Enflasyon biliyorsunuz %70'lerin hemen kıyısında, ama gerçek enflasyon %200 olduğunu bu rakamlar net bir şekilde ortaya koyuyor. Tarım enflasyonu, üretici fiyatları %130'a dayanmış durumda. Risk birimimiz 14 yılın zirvesine çıktı bile. Bir de bütçe açığı açıklandı, o da sadece Nisan ayındaki açıklandı. Yıllık değil, bakın Nisan ayı açıkladı. Da 50.2 milyar TL ve bunun 166.3 milyar liralık kısmı kur korumalı mevduattan kaynaklandı. Kur koruma şimdi hangi dengeleri oturttu ki? Dolayısıyla daha yeni zamlara alışık olun. Daha kötüleri olacak, bu zamlar buralarda kalmayacak. Bolca zam görmemiz mümkün yani. Sonra Cumhurbaşkanı çıkacak, Ekonomi Bakanı çıkacak ve fırsatçılar diyecekler. Daha sonra konu kapanmış olacak tabii, yine yersen. Bir de enflasyonu durduracağız diyorlar, nasıl durduracaksınız abi? Daha bugün size 8 veya 10 tane enflasyon haberi anlattım. Sizce durdurmaları mümkün mü? Dolar çok yakında 17 lira olacak. Daha geçen hafta 15 lirayı geçer dedim. Ve bakın dolar şu an 15.80. Erkenden hazırlıklarınızı yapın. Kendinizi garantiye alın. Bu doların düşeceği falan yok, kimseye inanmayın. Şimdiden başlayın dolara. Kur korumalı mevduat, dengeleri halledecek dediler ama kur korumalı mevduat şu an devlete büyük bir şekilde yük oldu. Bunu kimse göremiyor, bunu bakan bile göremiyor. Cumhurbaşkanı dahi görmüyor. Şimdilik diyeceklerim bu kadar, kendinize iyi bakın. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. İslam Memiş'ten çok konuşulacak dolar yorumu. Haziran'da operasyon var, bu kış çok sert geçecek, dolabınızı 2 kat doldurun. Dolar yükselişini sürdürüyor, altın hareketlendi. Ekonomist İslam Memiş'ten çok konuşulacak dolar yorumu geldi. Haziran'da dolar operasyonu var, altın ve emtia fiyatları artacak. Soygun düzeni tıkır tıkır işliyor. Gıda krizi kapıda, memlekete gidenler dolabını 2 katı doldursun. Ev, araba, emlak, arsa fiyatları tavan yapacak. Düşüş hayal. Dolar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları ise hareketlendi. Piyasalar altın ve dolar fiyatına kilitlendi. Dün 900 TL'nin altın inen gram altın, kapalı çarşıda 920 TL'yi gördü.
Son 6 ayın rekorunu kıran dolar ise 16 TL seviyesine hızla ilerliyor. Altın yükselir mi, dolar daha da yükselecek mi? Aylardır ekonomi gündemini meşgul eden bu iki sorunun cevabı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar fiyatı, emlakta oluşan balon ve gıda kriziyle ilgili çok çarpıcı uyarılarda bulundu. Dolar için Haziran'ı işaret eden Memiş, kış çok sert geçecek, dolaplarınızı doldurun uyarısı yaptı. Dolar ve altın fiyatı için tarih veren İslam Memiş, sistemi kurdular tıkır tıkır işliyor, diyerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Büyük soygun var, paranızı koruyun. İşte İslam Memiş'in kendi YouTube kanalında yaptığı, çok konuşulacak açıklamaları. Geçtiğimiz hafta dünyada servet el değiştiriyor, varlıklarınıza sahip çıkın, servet sahiplerinin ekmeğine yağ sürmeyin diye uyarmıştım. Alım-satım hayali içerisinde olmayın, sosyal medya operasyonları ile varlıklarınızı satarsanız ziyan edersiniz. Küresel piyasalarda silkeleme operasyonu ile kripto ve emtia tarafında hızlı bir çöküş oldu. Dolar varlıklarında ise hızlı bir yükseliş oldu. Şimdi soru şu. Ons altında geri çekilme olduğunda kim alıp satıyor? Çok güzel bir soygun var dünyada. Mekanizma tıkır tıkır işliyor. Merkez bankaların kurduğu bu sistem siz alım-satım ile kazanın, siz zengin olun diye değil aksine sizin cebinizdeki almak için kuruldu. Hem rant hem maliyet arttı, ucuz ev hayal. Emlak piyasası ile alakalı olarak geçtiğimiz yıllardan bu yana aynı şeyi söylüyorum. Emlak fiyatları düşmeyecek. Bu konuda iki şeye dikkat etmek lazım. 1 milyondan 5 milyona çıkan, yabancı yatırımcı sayesinde kabaran balon patlayacak. Ancak mahalle arasında, orta gelir grubunun aldığı konutlarda yükselmeye devam edecek. Her iki tarafında ortak noktası yükselecek olması. Ancak birisi rant yüzünden diğeri gerçek maliyet ve enflasyon nedeniyle artıyor. Eğer orta grup bir geliriniz varsa ev fiyatları düşmeyecek. Her yıl üstüne koyarak devam edecek. Türkiye'de hep bir fırsatçılık hikayesi görüyoruz. Otomotiv sektöründe çip krizini kullanarak balon oluşturdular. Herkes araba aldı. Fiyatlar yükseldi, parça fiyatları arttı, kasko ve sigorta maliyetleri yükseldi. Ne oldu sigorta şirketlerinin ekmeğine yağ sürdünüz? Mazot fiyatları arttı artık araba kullanma oranı düştü. Bayramda gördük şehir dışına çıkanlar %20'yi geçmedi. Eskiden tek elle araba kullananlar şimdi iki gözü önde iki gözü arkada sürüyor. Kış çok sert geçecek, dolabınızı doldurun. Enflasyon rakamları tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Bugünler geçecek düşüncesine sahip olanlar bana göre hikaye. Mevsimsel etkilerden dolayı belki biraz gerileme olabilir. Hasat zamanı özellikle meyve sebze fiyatlarında düşüşü getirebilir. Ancak bu durum gıda enflasyonunun önüne geçecek diye bir durum yok. Eskiden pazara gittiğimizde çuvallarla alıyorduk. Şimdi taneyle alıyoruz. Keşke o kadar gıda ve su israfını bilinçli bir toplum olarak yapsaydık. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik,
Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir. Dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.